Herkese yeniden merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayında indirimler olacak. Gelin isterseniz Sephora'dan neler alınabilir onlardan bahsedelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyor ve videoya geçiyorum. Şöyle yapalım, makyaj malzemelerinden bahsedelim. Primerlardan başlayalım, sırayla gidelim. Şimdi primer olarak bir kere Benefit gerçekten yani bu işin bence babası. Özellikle şurada gözenekleriniz varsa Pore Professional kullanabilirsiniz. Gerçekten silikon yapıda. Buraya sürüyorsunuz. Ben sadece buralarıma sürüyordum onu. Şu an elimde bitti, kalmadı ama bu indirimden de almak istiyorum onu. Benim çok fazla gözenek problemim yok ama bazen gözeneklerim açıldığını görebiliyorum. Makyajda çok belli oluyor. O dönemlerde makyaj altına ilk başta sadece bu bölgeleri alnıma ve burnumun üstüne kullanıyorum ben onu ve çok güzel dolduruyor. Fondöten kullandığınızda üstünde kapatıcı ve pudra geçtiğiniz zaman hiçbir şekilde orada gözenekleriniz belli olmuyor. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Onun dışında şöyle, ben de Milk Makeup'ın şu tarz bir ürünü var. Bu böyle sıvı, aslında bunu setting spray olarak da kullanabilirsiniz. Bazen bunu makyaja başlamadan önce kullanıyorum. O zaman da çok güzel böyle parlak bir başlangıç yapabiliyorsunuz bununla da. Ya da ben şu Dior'un Forever Glow serisindeki bu makyaj bazını da gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunu fondöteniyle de kullanıyorum. Başka fondötenlerle de kullanıyorum. Şöyle ben size bunun yapısını da bir göstereyim. Böyle beyaz süt gibi ama bunu yedirdiğinizde cildinize o kadar güzel parlaklık veriyor ki bakın ışıl ışıl bir cilt bırakıyor arkasında ve gerçekten fondöten altına çok güzel oluyor. Ben dediğim gibi bunu sadece Dior fondöteniyle değil başka fondötenlerle de denedim. Hiçbir şekilde fondötene kaldırmıyor. O yüzden ben çok severek kullanıyorum onu. Şimdi bunları bir geçelim. Üstüne gelelim yüzümüze ne süreceğiz. Fondöten kısmına geldiğimizde ben de şimdi şöyle söyleyeyim. Dior'un gene bu serideki Glow serisindeki fondöteni var. Gerçekten güzel. Givenchy Libre'ninki var. O da gerçekten çok güzel. Shiseido'nunki var. İsterseniz böyle cam cilt gibi olsun istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ama bir tane seçme şansım olsaydı ben kesinlikle Giorgio Armani seçerdim bu fondötenini. Şimdi bu fondötenin kapatıcılığı diğerlerine nazaran bir tık daha fazla. Ve bu gün içerisinde asla cildimi kurutmuyor. Asla da kusmuyor ciltten. Benim cildim kuru karma bir cilt. Kışın geldiğinde daha çok kuruya dönük bir cilde doğru gidiyor. Ama işte T bölgesi zaman zaman yağlanabiliyor. İşte o bakımıma göre onun yağlanmasının aslında önüne geçebiliyorum. Ama dediğim gibi yani kuru karma bir cilt yapısına sahibim. Bu fondöten çok güzel bir fondöten. Bence bu fondöteni yağlı ciltlerde çok rahat kullanabilir. Üstüne zaten pudra geçiyorsanız ki yağlı ciltler zaten pudra geçiyordur büyük bir ihtimalle. Bunu severek kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ama yok ben fondöten istemiyorum, işte daha böyle CC krem, BB krem tarzında bir ürün olsun istiyorum derseniz de şimdi ben BB kremleri kendim kullanmıyorum. Benim cildimde çok anlaşabilen bir yapıya sahip değiller. O yüzden bilmiyorum, bilmediğim konuda da yorum yapmak istemedim. Ama elimde iki tane çok güzel CC krem var. Bir tanesi Erboria'nın CC kremi ki muazzam bir ışıltı. Tek ton yapıyor cildi. O yüzden bunu günlük olarak çok severek kullanıyorum. Bir de bunda SPF 25 var. Bendeki rengi Claire rengi. Bu çok güzel bir ürün. Bir de Chanel'in CC kremi var bende. Bu da SPF 50 içeriyor. Hatta şu an cildimde bundan var. Bunun rengi bir tık, renkleri var mı bunun? Yok diye biliyorum. Bu biraz daha renk veren bir ürün ama öyle kapatıcılığı falan olan bir ürün değil. Zaten CC'ler color correction yaptığı için sadece cildinizdeki o renk dengesini sağlıyor. Yani ikisinden de ben gerçekten çok memnunum. Bu ikisine de bakabilirsiniz. Chanel indirime girmiyor olabilir ama indirime Erborian girer diye tahmin ediyorum. İndirimden bunu alabilirsiniz. Estee Lauder'ın CC kremi de muazzam. Kaç şişe bitirdim bilmiyorum ve çok güzel bir üründür. Ona da bakabilirsiniz. Şöyle bir çantaya aldım. Geldim diğerlerine. Bunları sığdıramadım. Şimdi gelelim kapatıcıya. Özür dilerim. Kapatıcıya geçmeden önce bir de Chanel'in, yani Chanel'den bahsediyorum aslında ama Chanel indirime girer mi girmez mi çok emin değilim ama hani girerse diye söyleyeyim. Şu ürünü de Water Fresh Tint diye geçiyor. Çok güzel bir ürün.
Yani o kadar hafif, o kadar güzel bir renk veriyor ki, o kadar güzel bir ışıltı veriyor ki sanki cildinize hiçbir şey sürmemişsiniz, o sizin cildinizmiş gibi duran bir ürün. Gayet hafif bir ürün. Buna da bir bakabilirsiniz eğer indirime girerse. Onu da bir kenara koyayım. Şimdi ben de yanıma sadece bir tane kapatıcı getirdim. Şöyle söyleyeyim, Giorgio Armani'nin kapatıcısı var. Givenchy Libre'nin kapatıcısı var. İkisinin de bitişleri çok güzel. Ama nedense bu Natasha gibi değil. Natasha Denona'nın bu kapatıcısı hem üstüne sabitlemenize gerek kalmadan sabitleniyor. Hem göz altlarınız benimki gibi kuruysa çok severek kullanırsınız. Hem de arkasından çok güzel nemli bir bitiş sağlıyor. O yüzden ben bunu çok severek kullanıyorum. Eğer bir tane seçme şansım olsaydı kesinlikle rengini bulabiliyorsanız Natasha Denona derdim ben. Gelelim toz pudralara. Bir şeyi sabitleyelim. Kapatıcımızı, fondötenimizi bir sabitleyelim. Şimdi toz pudralarda elimde bir tane toz pudra getirdim. Bir tane de kompakt getirdim. Şimdi şu Givenchy'nin toz pudrası, bu bendeki 04 rengi. Bu çok güzel bir ürün. Yani gerçekten göz altlarınızı ışıl ışıl yapan bir ürün. Bunun aynı zamanda bende böyle kompakt versiyonu da var. Onu da çok severek kullanıyorum. Buna bir bakabilirsiniz. Kuru ciltliyiz, yani kuru göz altlarınız varsa bunu çok seversiniz. Benim öyle ve ben çok seviyorum. Gelelim şu kompakt olana. Kompakta da ben Make Up Forever kullanıyorum. Bunun aynı zamanda bende bir de bu toz pudra şeklinde olanı da var. O da çok güzel. Ultra HD olanı. Bu 01 rengi ve gerçekten çok güzel sabitliyor. Hiç öyle pudra pudra göz altınız durmuyor. Ya da işte sürdüğünüz alnınız, burnunuz veya ben bazen şuraları da bir pudra geçiyorum. Hiç öyle pudra pudra durmuyor. Çok güzel bir ürün özellikle bu. Ama dediğim gibi biraz daha böyle ışıltı istiyorsanız Givenchy çok daha ışıltılı bir bitiş sağlıyor. Ben onu da göz altlarında çok seviyorum. Gelelim bronzerlara. Şimdi ben kullandığım, elimde olan ürünlerden bahsediyorum. Bilmediğim ürünler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ama denemek istediğim bronzerlar da var, yok değil. Bende toz olanlar var. Şöyle son zamanlarda özellikle şu iki tanesini çok severek kullanıyorum. Bir tanesi herkesin bildiği Nars'ın bu Laguna'sı. Bu bendeki üçüncü böyle büyük boy ürün. Ve yani bunu da bu aralar özellikle son bir aydır falan devamlı kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim size, bunun rengi böyle turuncuya kaçmayan çok güzel bir renk. Bunda kontür de yapabilirsiniz. O yüzden aslında çok amaçlı bir ürün olarak ben bunu görüyorum. Ve o yüzden elim buna çok gidiyor. Özellikle de bu yanak bölgenizde lekeleriniz varsa, melazmalarınız varsa bunu sürdüğünüzde sanki bu varmış, hani leke yokmuş gibi duran bir ürün. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Zaten hani 2 tane bitirdiğim için yani bir şey dememe gerek yok herhalde bunun için. Bir de daha böyle bronzer istediğimde de bu Too Faced'in Chocolate olanı kullanıyorum. Mat olanı. Bu da çok güzel rengi var. Yani çok güzel bir bronzluk sağlıyor. Gayet güzel, kullanışlı. Hiçbir şekilde gözeneklerinizi belli etmeyen, hatta blurlayan da diyebilirim bir bronzer. Bütün yüzünüzü ısıtmak için çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Bunu da geçtikten sonra şöyle söyleyeyim size. Fenty'nin bronzerlarını denemek istiyorum. Dior'un bu son çıkan kontürünü denemek istiyorum. Başka Rare Beauty'nin bronzerını denemek istiyorum. Onları bir bakacağım, eğer güzel bir indirim olursa almayı planlıyorum. Ama dediğim gibi bende şu anda toz pudralar var ve ben bu tozları çok severek kullandığım için yani bir bakacağım. Hani çok elzem mi? Benim için çok elzem değiller. Ama hani tabii denemek istediğim için de eğer güzel bir indirim olursa alabilirim. Şöyle bir karıştırayım çantayı. Şimdi ben yani çok fazla allık süren bir insanım. Çok, yani şu anda da oradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle bayağı hem likit allık geçip hem üstünü toz allıkla sabitleyen bir insanım ve yani seviyorum allık kullanmasını. Bayağı böyle yoğun yoğun allıklarım var. Şimdi likit allıklar getirdim size göstermek için. Bir tane şöyle değişik bir allığım var. Olayı göstermeyi unutmuşum.
Bu Allah'a geçmeden önce bir de şu huğlayı göstereyim size. Ben de şu huğlanın küçük boyu var. Konudan konuya atlayış şeklim. Bunu yanımda taşıyorum. Bu huğla da bakın çok, nasıl diyeyim size, böyle nokta atışı bir bronzer. Turuncuya kaçmadığı için, çok grileşmediği için çok rahat kontur da yapabilirsiniz. Yüzünüzü ıslatabilirsiniz. O yüzden bence bu huğla da güzel bir ürün olabilir. Hani bir tane ürün alayım, neyi alayım derseniz bakın bu da çok güzel bir ürün. Ben bunun daha önceden bir büyüğünü bitirip şimdi de yanıma travel'ını aldım. Bunu ben seyahatlerde kullanmak için aldım. Seyahatlere götürüyorum. Gelelim aldıkları, tekrar geri dönüyoruz. Sırayla gidelim. Şimdi bu Rare Beauty'nin şu likit allıkları bence çok başarılı allıklar. Pigmentasyonları olsun, kalıcılıkları olsun gerçekten başarılılar. Bunu sürdüğünüzde çok böyle mini minnacık sürmeniz gerekiyor. Yani böyle bir elime bir tık alıp onu böyle karıştırıp ondan sonra ben yüzüme uyguluyorum. Öbür türlü çok, yani bana bile, ki ben çok allık kullanmayı seven bir insanım, bana bile fazla geliyor yani renkleri. Şimdi bende iki tane rengi var. Bir tanesi Joy, bir tanesi Encourage rengi. Joy daha böyle şeftalimsi bir rengi var. Bunu ben yazın çok severek kullanıyorum. Ama bence bir tane almak isterseniz, ne alayım derseniz de bu Encourage'ı alabilirsiniz. Çünkü bu Encourage rengi çok böyle bulunabilen bir renk değil. Nasıl diyeyim? Yani birçok yerde bu renkten yok. Birçok markanın aldıklarında böyle bir seçeneğiniz olmuyor. O yüzden bunu alabilirsiniz. Şöyle süreyim. Bakın rengin güzelliğine bakar mısınız? Yani şu rengi başka yerlerde bulamayabilirsiniz. Yani ben bilmiyorum en azından. Çok güzel bir gül kurusu rengi. Bunu bence esmerler de, sarışınlar da çok rahat kullanabilirler. Bakın renk gerçekten muhteşem bir renk. Hani bir tane likit allık almam lazım, hangi rengini alayım derseniz kesinlikle buna bir şans verin derim ben. Fenty Beauty'nin krem allıklarından var. Bendeki rengi 02 Petal Poppin rengi. Çok güzel bir renk. Bu aralar sadece bunu kullanıyorum. Nars'ın bu Laguna'sının üstüne bunu sürdüğünüzde çok güzel duruyor. Şöyle güzel bir pembemsi rengi var. Yapısını çok sevdim. Bunu sürdüğünüzde sabitlenmesi çok güzel oluyor. Hemen pudra formuna geçiyor zaten. Çok güzel de bir rengi var. Yanağımda da şu an ondan var. Ama tabii üstüne başka renkte geçtim. Bir de bu Benefit'in Bene Tinti. Bunun bende birkaç farklı rengi daha var. Ama bir tane alacağım, ne olsun derseniz de kesinlikle bu rengini size tavsiye ederim. Çünkü bu renk çok joker bir renk. Yazın, kışın kullanabileceğiniz, bence sarışına, esmere, buğdaya, herkese yakışabilecek çok joker renklerden bir tanesi. Zaten hiçbir markada daha bunlar yokken Benefit'in çıkarmış olduğu bir üründür. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bunu aynı zamanda dudaklarıma da kullanıyorum. Çok güzel. Bu arada bu çok çabuk sabitleniyor ve bütün günde kalıcı çıkmıyor. O yüzden de çok böyle nokta atışı ürünlerden bir tanesi bu. Şimdi toz aldıklardan, bakayım karıştırıyorum eksik bir şey anlatmayayım diye. Toz aldıklardan ben genelde toz olarak MAC'in aldıklarını çok severek kullanıyorum. MAC ile ilgili video çekmiştim zaten, orada da çok böyle detaylı size anlatmıştım. Ama şöyle söyleyeyim, benim Sephora'dan alınabilecek bence renk olsun, kalite olsun çok güzel bir ürün. Bu Givenchy Libre'nin bu toz allıklarıdır. Bendeki rengi 5 rengi. Bu biraz fazla koyu bir renk. Eğer sarışınsanız, açık tenliyseniz bu size, yani sarışın demeyeyim de daha böyle benden açık tenliyseniz, ki ben buğdayım, bunu çok zor kullanırsınız. Çünkü bunun bir de pigmentasyonu da muazzam. Yani minicik bir şey sürüyorsunuz, bütün suratınızda patlıyor. Suratımda bu Fenty'nin üzerine de bununla geçtim. Bence renk olarak çok güzel. Şöyle alt 4 tane rengi var. Pudrası gibi. Bunu böyle kapağına döküyorum. İçinden bir tane şey çıkıyor, puf çıkıyor. Onunla sürerseniz suratınızda patlatırsınız. Ben bunu kapağına döküp böyle toz allıkları kullandığım fırçamla, MAC'in fırçası kaç olduğunu hatırlamıyorum, yazarım. Çoğunu elime sürerek, kalanı dağıtarak kullanıyorum yüzüme. Ve çok güzel pigmentasyonu var. Blurlama etkisi yapıyor. Ve kalıcılığı muazzam. Renk, pigmentasyon çok başarılı. Bir tane ürün alacak olsam kesinlikle buna bakarım. Ama dediğim gibi bendeki rengi 5. Bunun daha açığına bakabilirsiniz. Bu biraz fazla
gül kurusu, pembemsi ve patlayan bir renk. Ama esmerseniz bu acayip güzel duracak bir renk. Özellikle yazın bronz tende muhteşem duruyor bu tek. Gelelim aydınlatıcıya. Şimdi elimde şöyle 3 tane likit aydınlatıcı var. 2 tanesi Armani'den, bir tanesi de Rare Beauty'den, bir de Fenty'den şöyle toz aydınlatıcım var. Bence şu Giorgio Armani'nin bu likit allıkları muhteşem. Yani tek kelimeyle muhteşem. Ben özellikle bu rengi, bu kaçmış 10 numaralı rengi, bunu böyle karıştırarak kullanmanız gerekiyor. Birbirine karışması lazım. Altın yansımaları olan bronz bir aydınlatıcı. Bunu fondötenimle karıştırıp kullanmayı özellikle yazın çok seviyorum ve çok güzel oluyor. Bunu ise bu 2 numaralı rengi, bunu da normal aydınlatıcı gibi kullandığınızda çok güzel oluyor. Yani şuralara geçtiğinizde efsane oluyor. Bunu ben aynı zamanda göz kapaklarına kullanıyorum. Çok çok az bir şekilde böyle ıslak bitiş, aydınlık bir göz kapağı. Yani sadece onu süreyim, işte kalem çekeyim ya da kalemi bile çekmeden maskaramı süreyim çıkayım diyorsanız efsane bir üründür bu. Bir de bence şu Rare Beauty'nin bu likit aydınlatıcılarının en güzel rengi bu. Mesmerize rengi. İnanılmaz güzel bir şampanya. Minicik bir şey kullanmanız yetiyor. Bunu da biraz böyle tamponlayarak kullanmanız gerekiyor. Çünkü alttaki ürünü kaldırabilirsiniz. Bu biraz daha kullanımı zor olan ürünlerden. Mesela Armani öyle değil ama bunun da rengi o kadar güzel ki. Bunu böyle sürüp böyle pıt 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 yaparsanız alttaki ürünü kaldırmıyorsunuz. Çok güzel. Bunu da ben aynı şekilde göz kapaklarıma kullanıyorum. Ben buralar göz kapaklarında aydınlık, ıslak bitişi ona takmış durumdayım. Eğer diyorsanız ki pudra aydınlatıcılardan alacağım, bir tane alacağım diyorsanız kesinlikle bu Fenty Beauty diyorum. Kilowatt. Bendeki bu ikili ürün, şöyle göstereyim size. İnanılmaz renkleri. Sol taraftaki Lightning Dust, sağ taraftaki de Fire Crystal. O kadar güzeller ki. Bakın. Yani pigmentasyon deyince de Fenty diyorum. Şu iki rengi. O kadar güzel. İkisini karıştırarak kullanabilirsiniz. Tek tek kullanabilirsiniz. Göz kapağınıza uygulayabilirsiniz. Kesinlikle alttaki ürünü kaldırmıyor. Böyle fan fırçayla şu yanaklarınızdan geçebilirsiniz. Burnunuza uygulayabilirsiniz. Muhteşem bir ürün. Yani ben bir tane pudra ürün alacak olsam gene gider gene bunu alırdım. Şimdi gelelim göz ürünlerine, göz makyajına. Şimdi ben paletleri hiç girmeyeceğim. Çünkü ben öyle palet kullanmıyorum. Çok fazla aklımda olan palet var ama ben palet yani eskisi kadar farla makyaj yapmadığım için ve palet kullanmadığım için, kullanacaksam da MAC'in bu tekli farlarını kullandığım için, ki buralar doğru düz far da kullanmıyorum. Dediğim gibi böyle aydınlatıcıları genelde göz kapağıma geçtiğim için ve 2 tane Kore ürünü far paleti aldım ki muhteşem. Onların da bu böyle pırıltılı ürünlerini kullandığım için ben öyle far paleti almayı düşünmüyorum. Ama işte Anastasia'yı, Natasha Denona'ya bakabilirsiniz. Elimdeki bütün far paletlerini elden çıkarttım ben. Onun dışında Rare Beauty şu ürünler bende var. Bir tanesi UFO olması lazım. UFO, diğeri de Fembot rengi. Ben bunları çok severek kullanıyorum. Ama bunu da nasıl diyeyim size? Yani sürünce hemen böyle dağıtmanız gerekiyor. Çünkü çok çok sabitleniyorlar. O yüzden çoğu insan şey diyor yani şeyi de kaldı diyor. Göz kapağımda öyle parça parça kaldı diyor. Dediğim gibi yani hemen bunları sabitlemeniz gerekiyor. Yoksa evet parça parça kalır. Ama renkleri çok başarılı. Özellikle şu Fembot rengine bayılıyorum. Kullanacaksam genelde de şu Fembot'u kullanıyorum. Fembot bu. UFO daha kahve. Ama ikisinde de bakın böyle yansımalar var. Çok güzel ürünler. Dediğim gibi hemen dağıtırsanız ve elinizde değil de böyle fırçayla dağıtırsanız çok daha kolay dağıldığını, böyle parça parça durmadığını göreceksiniz. Bir de öyle bir deneyim bence. Şu göz kalemlerine bir giriş yapmak istiyorum ama yani göz kalemi deyince de ben yani. Şimdi size bir şey göstereceğim, bir dakika. Şimdi gördüğünüz üzere inanılmaz bir göz kalemi çılgınlığı yaşıyorum. Ve emin olun kullanıyorum. Ve içlerinde en çok kullandığım göz kalemleri kesinlikle Sephora'nın göz kalemleri.
Çünkü bence fiyat performans mükemmeller. Şimdi onları bir çıkartayım. Şöyle bir göstereyim size olanları düşürmeden. Şimdi buradan tek tek göstereceğim. Önce eyeliner göstereyim size. Bence alınabilecek tek eyeliner şu Benefit'in eyelinerı. Acayip güzel bir eyeliner. Bununla hiç bilmiyorsanız nasıl çekeceğinizi, eyeliner çekemiyorum ben nasıl yapacağım diyorsanız bence bunu kullanın. Yani bu çok rahat eyeliner çekmenizi sağlıyor ve bence bununla çok kolay öğrenebilirsiniz. Ama tabi bu biraz daha el pratikliği istiyor. Benim de mesela her zaman şu burada çektiğim eyeliner çok daha güzel olur. Şu çok iyi olmaz çünkü iki göz arasındaki fark, yani bunun göz kapağı düşüklüğü bunda daha fazla olduğu için. Neyse bu konumuz değil. Bunu geçiyorum. Şimdi ben elime şöyle Sephora'nın kendi göz kalemlerini alayım. Bir size anlatayım. Şimdi bunların kalıcılığı çok başarılı. Pigmentasyonları çok güzel. Dağıtma şekli çok başarılı. Yani çok rahat dağıtabilirsiniz. Ben hemen hemen her rengi bende mevcuttur. Senelerdir kullandığım ürünler. Hatta şimdi söyleyeceğim hangi rengi. Bir tane rengi var ki ben hep Amerika'dan taşırdım o rengi. Türkiye'de hiçbir zaman olmadı ve maalesef şu anda da Amerika'da da artık yok. Tamamen bitirmişler. Benim en sevdiğim kalemdi. Rengi muazzamdı ama bitirdiler. Niye olduğunu bilmiyorum. Niye bu güzel ürünler böyle biter? Sinir oluyorum ya. Şu ya şu. Şunu kullanamıyorum. Çok üzülüyorum. Allah da başka dert vermesin inşallah. Şu an buradakiler bunlar. Büyük bir ihtimalle makyaj çantalarımın içerisinde de vardır yani. En çok sevdiğim ürünü söyleyeyim. 15 Flash rengi diye geçiyor. Black Purple diye geçiyor. Ben şimdi bunları nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Göz kapağının üstüne değil. Gözün şu alt kirpik dibine geçiyorum. Genelde içi siyah bu. Eğer böyle ciddi makyaj yapmak istediğimde, ciddi derken yani böyle makyaj göz makyajı patlasın dediğimde simsiyah çerçeveleyip şöyle renkli kalemleri alt kirpik dibinden geçip onları dağıtıyorum. Öyle çok seviyorum. Şu bence benimki gibi kahverengi, yani kahverengi, koyu kahverengi gözleri olan biri için muhteşem bir renk. Parıltılı bir mor. Ya inanılmaz güzel bir renk ama bu, yani ben bundan herhalde 5-6 tane bitirmişimdir ve artık yok. Senelerdir bakıyorum, her gittiğimde ne Amerika'da ne Kanada'da yok. Zaten sadece orada vardı. Türkiye'de dediğim gibi yoktu. Artık hiç yok. Sonra şu kalem 04 Flashy Green. Bunlar da aynı şeyde. Şu dördü Flashy renkleri. Dördü de aynı serinin farklı tonları. Bunları da ben yazın gene alt kirpik dibime geçmeyi çok seviyorum. Şunlar da bitti. Bunlara da bir bakmak lazım. Var mı yok mu? Türkiye'de zannetmiyorum ama. Gene de bir bakın derim. 04. Şöyle çok güzel bir turkuaz. Muhteşem duruyor. Simsiyah çekip bunu dağıttığınızda göz altınıza, ay of efsane. Şu daha böyle parlak mavi. Bunun da rengi 08. Bu da Flashy Blue diye geçiyor. 17 Snake Skin Dress dediği 17 rengi. Bunu da bakın çok kullandım. Yeşil. Parlak bir yeşil. Göz altına çok güzel patlatıyor. Bence bunu da yeşil gözler, kahverengi gözler çok rahat kullanır. Çok güzel göz renginizi çünkü patlatan renk. Zaten biz bence kahverengi gözler daha şanslıyız. İstediğimiz rengi kullanabiliyoruz. Her türlü gözümüzün rengi ortaya çıkıyor. Şöyle kahverengilerim var. Kahverengilere geçmeden önce şöyle bir rengim var ki bu da neymiş? Midnight Blue. Bu da yine glitterlı bir lacivert. Çok güzel. Aşırı sevdiğim renklerden bir tanesi. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Bir de bunlar yumuşacık, yani bir sürüyorsunuz hemen şak diye rengini verdiği için de çok rahat kullanması. Şu neymiş? 15 numara Flirting Game diye geçiyor. Şu da şöyle daha grimsi tonlarda bir mürdüm. Daha griye çalan, soğuk makyaj yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir ürün. 14 kakao rengi. Bu göz üstüne de çektiğim, göz altına da çekebileceğiniz böyle çok güzel bir kahve. Her şekilde kullanabileceğiniz bir renk. Çok joker bir renk. Eğer siyah göz kalemi kullanmak istemiyorum, kahverengi istiyorum derseniz alabilirsiniz. Kakao rengi. 10 mat
kahve siyah. Bu da aynı şekilde siyah göz kalemi çekmek istemiyorum. Daha böyle siyah kahve, yani koyu bir kahve. Ben siyah göz kalemlerini daha çok seviyorum. Kendime daha çok yakıştırıyorum. Ya da benim gözüm alıştığı için bilmiyorum. Ama bazısı var, yani kimisi de var ki siyah göz kalemini çok böyle sert ifade olarak gördüğü için kahverengi çekmek istiyor. O zaman bu tarz ürünlere bakabilirsiniz. Bir tane de 33 Lava Fair diye bir rengi var. Bakın bu da çok güzel bir renk. Ben bunu da göz altına kullanıyorum. Bu da mürdüm. Daha mat bir mürdüm. Bunu da sürüp dağıtabilirsiniz. Çok güzel duruyor gözde. Şunu böyle bir kenara koyalım. Gelelim maskaralara. Maskara, ben çok severek kullandığım maskaraları göstereceğim size. Şimdi şöyle 3 tane maskara her zaman elimin altında bulunan maskaralardır. Ben bu 3 maskarayı da çok ama çok severek kullanıyorum. Bir tanesi Rare Beauty'nin maskarası, simsiyah. Şimdi benim, önce kirpiklerimden bahsedeyim. Benim kirpiklerim çok sıktır ama kısadır ve çok düzdür. Ben hep kirpik kıvırıcısı kullanırım. Ve benim beklentim simsiyah, tek katta o simsiyahlığı versin. O kıvrıklığı korusun, uzatsın. Ve gün boyu da öyle kalsın isterim. Bu Rare Beauty aynen öyle yapıyor. Bütün tek tek tarayarak bütün kirpiklerinizi yukarı kıvırdığınız ve asla bir daha gün içerisinde aşağı düşmeyen bir ürün ve bu ürünü ben 6 ay falan da kullanabiliyorum. Çok çabuk kuruyup da dökülme yapmıyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Bittikçe aldığım bir üründür bu. İkincisi zaten Benefit'in bu Bedgal'ı. Bilmiyorum artık 3-4 nereye kadar aldım bir fikrim yok. Yani çok uzun senelerdir kullandığım bir ürün. Şöyle göstereyim size. Bu böyle incecik bir yapıda sentetik fırçası var ki ben normalde sentetik fırçaları sevmem ama inanılmaz güzel, tek tek alıp da kirpiklerinizi uzattığınız bir maskaradır. Bundaki tek negatiflik bence çok ıslak bir formülü olduğu için ikinci katı geçerken, ki ben 2-3 kat sürdüğümü bildiğim, yani sürdüğüm için maskaraları, ilk katı sürdükten sonra bayağı bir beklemem gerekiyor. Bütün makyaj bittikten sonra ikinci katı geçebiliyorum. Aksi takdirde kirpiklerinizi yapıştırabilirsiniz. O görüntüyü sevmiyorsanız, ki ben o görüntüyü sevmiyorum, size tavsiyem bunu bekledikten sonra, iyice kuruduktan sonra ikinci katı geçmeniz. Ama bu da çok güzel, tek tek ayırıp uzatan mükemmel bir maskaradır. Ve gelelim Too Faced'in Better Than Sex maskarasına. Ay, konuşamadım. Bu şöyle bir fırça yapısına sahip. Benim çok sevdiğim bir fırça yapısı. Böyle kum saati şeklinde. Şimdi bu sentetik değil, kıl fırça yapısında, ki ben öyle çok severim. Bunda mesela şu an benim gözümde bu var. 2 kat sürdüm. Bu kat kat çıkmaya müsait. Bence ipek kirpik etkisi yaratıyor. Çünkü dediğim gibi benim böyle çok sık kirpiklerim var. Onların hepsine yapıştırmadan o sıklığı koruyarak şöyle o kıvrıklığı tutuyor. Ay, anlatabildim bilmiyorum. Yani bunu sürdükten sonra kirpikleriniz gerçekten böyle kıvrık, bütün gün duran, işte akmayan. Yani ben de aslında şöyle, onu baştan söyleyeyim, ben de öyle kolay kolay göz makyajı akmıyor. Çok kuru çünkü göz çevresi, yani gözüm kuru ve çok güzel sabitlediğim için benim öyle aşağıya akan bir göz makyajım genelde olmuyor. O konuda ben belki doğru bir örnek değilim. Ama hani bunlar da akma kokma yapmayan ürünler bence. Bu dediğim gibi ipek kirpik yapan, ipek kirpik etkisi gösteren, en azından benim kirpik yapınız varsa o tarz bir geri dönüş alabileceğiniz çok güzel bir maskaradır. Bu da çok çabuk kuruyan bir maskara olmadığı için, bunun da işte fiyata baktığınızda uzun süre kullanabildiğiniz için, bu 3 maskara da yine aynı şekilde 6 ay boyunca kullanabildiğiniz, ki ben hemen hemen her gün maskara, yani makyaj yapıp maskara süren bir insanım ve bir sürdüğüm maskarayı da en az 2 kat hatta 3 kat geçmiş bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten çok başarılı ürünler bu üçü. Kaşlara geçelim. Kaşlarda bir tane ürünüm var. Hatta şöyle söyleyeyim, yedeği de burada. Kendisi de burada. Bitmek üzere. Bu Benefit'in 24 saatlik Brow Setter'ı. Bendeki rengi şeffaf renk. Şu anda kaşımda bu yok ama bunu çok severek kullanıyorum. Bittikçe aldığım bir üründür. Bir MAC'in renkli kaş maskarasını kullanıyorum. Bir de bu renksizi kullanıyorum. İşte artık o gün hangisine daha koyu bir kirpik, daha koyu kaş istiyorsam MAC'i, daha böyle sade, sadece taranmış ve yukarı yukarı
kaşlar istiyorsam da bu Benefit'i kullanıyorum. Ben de herhangi bir dökülme problemi de yapmadı bu arada. Gelelim dudaklara. Dudak kaleminden başlayalım. Şimdi herkeste olduğu gibi bende de şu Make Up Forever'ın bu iki tane işte Endless Cocoa ile öbürü neydi? Anywhere Kafeini bende de var. Evet, güzel. Bence sürümü de güzel. Kalıcılığı da güzel. Evet, okey. Make Up Forever'ın ürünlerini ben çok seviyorum. Göz kalemleri de gerçekten çok başarılı. Her şeye kullanabildiğiniz kalemler bunlar zaten. Yani sadece bunu dudağınıza kullanmanız, yani dudak kalemi olarak geçmiyor zaten. Gözünüze de kullanabiliyorsunuz, dudağınızda da kullanabiliyorsunuz. Evet, güzel ürünler ama bence bu Anastasia'nın kalemleri çok çok daha güzel. Bir kere sürümü yumuşacık. Rengini vermesi hemen rengini veriyor. Böyle çok fazla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ben Anastasia'yı daha çok seviyorum. Bende iki tane var. Şu Cool Brown rengi, bir tane de oka rengi var bende. O galiba çantada kalmış. Yukarıda bulamadığım için getiremedim. Ama gerçekten çok güzel. İkisi de çok güzel. Buna da bir bakabilirsiniz. Bu da şöyle çok güzel bir kahverengi ve bakın hemen şeyini veriyor, rengini veriyor. O yüzden ben dediğim gibi yani Anastasia'yı daha çok seviyorum. Elim Anastasia'ya daha çok gidiyor. Çünkü bir kere bir sürüşte hemen rengini dudağıma verdiği için. Şimdi öncelikle şu Sephora'nın bende bu 06 rengi var. Şu çıkmayan Stain diye geçiyor. Şu rengi ben çok seviyorum. Şu böyle çok güzel bir gül kurusu. Bunu kalemle sürdüğünüzde inanılmaz güzel duruyor dudakta ve gerçekten de çıkmıyorlar. Bunlara bir bakabilirsiniz. Bunlar inanılmaz ucuzluyor yani. Normal zamanda da bayağı indirime giriyor Sephora'nın kendi collection'ı. Bu renk çok güzel bir renk. Bunun 01 kırmızısı var. O da çok güzel bir kırmızı. Ben de neyse bir Anastasia severlik var. Seviyorum yani, bilmiyorum. Anastasia'nın ürünleri bana güzel geliyor. Lip Velvet'larından Pure Hollywood rengi var. Bunu özellikle şeyle kullanıyorum. Bu Cool Brown'la veyahut da şu hangisiydi? Endless Cocoa ile kullanıyorum. Bununla kontürledikten sonra çok güzel böyle kahverengi bir şekilde kontürlüyorum. Daha sonra pudra geçiyorum. Çünkü benim dudak rengim çok pembe. Bu da çok nude bir renk. Bunun tam rengini vermesini istediğim için şöyle hafif pudra geçiyor ama çok hafif. Çünkü bu zaten yapışıyor ve yani yapışıyor derken dudağınıza sürüyorsunuz ve dudak onu şak diye alıyor ve kalıcılığı muazzam. Gerçekten mükemmel ve dudağınızda hiçbir şey yokmuş gibi. İnanılmaz güzel. Kadife bir dudak ürünü diyeyim. Bakın rengin güzelliği. Şunu görebiliyor musunuz? O kadar güzel bir renk ki. İnanılmaz. Tam bir nude. Eğer böyle bu tarz nude renkleri seviyorsanız buna bir şans verin derim. Pure Hollywood rengi. Ben indirimden diğer renklerinden de alacağım. Çünkü gerçekten çok severek kullanıyorum ki benim dudaklarım kurudur. Hiç öyle güzel nemlendirdiğiniz zaman hiç böyle kurutan bir ürün değil. Çok başarılı bir ürün. Fenty'nin glossları var bende. En sevdiğim iki rengi bu ikisi. Şu Heat olan çok güzel bir renk. Ben severek kullanıyorum. Beni pek rahatsız etmiyor. Ama sadece Heat'lerden bu rengi var. Başka da yok. Almadım. Normallerinden aldım. Bir de şu Fenty'nin bu Riri olması lazım. Aynen Riri rengi. Riri çok güzel bir renk. O kadar güzel yansımaları var ki. O kadar yani tek geçiyorum bunu. Çoğu zaman elim buna gidiyor zaten. Yani bu ikisine bakabilirsiniz. Zaten bu Fenty'nin bu ürünleri hani viral olmuş ürünler. İndirimden de istediğiniz renge bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde glosslar konuşulacaksa Armani'nin glossları muhteşem. Tek kelimeyle. Asla yapış yapış bırakmadan çok güzel, şöyle parlaklık veren bir ürün. Ben genelde işte rujları sürüp, genelde MAC'in rujlarını sürüp üstüne bundan geçiyorum. Çok güzel duruyorlar. Bunun birçok rengi var bende. Bir de şöyle Summer Fridays'in bende iki tane rengi var. Bir tanesi Poppy rengi, bir tanesi de Cherry rengi. İkisi de çok güzel. Ben bunları şöyle kullanıyorum. Dudağıma kalemi geçiyorum, içini boyuyorum kalemle ve üzerinde bu ikisini kullanıyorum. Şu Poppy rengini yazın çok fazla kullandım. Bu Coral makyajı takmıştım.
allık olsun, dudak olsun coral rengini kullanıyordum. O yüzden bunu çok fazla kullandım. Bu aralar elim buna çok fazla gitmiyor o yüzden. Ama şu cherry rengi çok güzel bir renk. Bunun birçok rengi de var. Kullanabilirsiniz, yani bakabilirsiniz. Asla yapış yapış şurada. Yapış yapış bir renk kesinlikle değil. Sürdüğünüz zaman çok konforlu kullanabiliyorsunuz. Dudaklarınızı yumuşacık yapıyor, uzun süre kalıyor. Ben dudak kalemlerinin üzerine dediğim gibi bunu kullanmayı çok seviyorum. Bir de benim hiçbir zaman vazgeçemediğim Dior'lar vardır ki Dior deyince de yani bende akan sular duruyor, niye bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani Dior, Chanel indirime girmeyebilir, Charlotte indirime girmeyebilir. Setting spray'de de artık makyajı bitirdik. Üstüne bir sprey sıkalım dediğimizde de sadece bu ikisi. Charlotte'da indirim olursa Charlotte'ın setting spray'ini de denemek istiyorum. Bakacağım, ona herkes, yani ondan herkes çok memnun. Ben de yok, almadım. Bu ikisini çünkü çok severek kullanıyorum. Bu böyle çalkalayıp kullanmanız gereken, ve bunu da ben çalkalıyorum da yani bu böyle özellikle birbirine geçmiş olması gerekiyor. Yani bu bende yani bittikçe ikisi de bittikçe aldığım ürünlerdir. Şu özellikle pudralı görüntüyü alan bir ürün. Eğer çok fazla pudra kullandıysanız, pudra duruyor diyorsanız bunu bir sıkın. Çok başarılı. Bütün pudrayı yok ediyor. Parlatıyor. Çok güzel bir ürün. Yani Benefit'i de ben gerçekten seviyorum. Yani Benefit'in bütün ürünleri güzel ya. Adamlar yapıyor yani, bilmiyorum. Allıklarını çok kullandım. Allıkların pigmentasyonları çok başarılı. İşte hulası çok güzel. Maskaraları, eyelinerları, yani ne bileyim aydınlatıcıları. Ya çok güzel ürünleri var. Setting Spray'de de bu bence muazzam bir ürün. Ben mutlaka yani bunu da sıksam üstüne bunu mutlaka bir geçiyorum. Bütün gün kalıcılığı hiçbir zaman geçmiyor makyajımın. Sabah yapıyorum, akşama kadar makyaj cildimde kalıyor. Yani onu da bence buna borçluyum. Benim Sephora'dan aldıklarım, beğendiklerim ürünler bunlardı. Ben gerçekten kullandığım ürünleri size göstermek istedim. Nokta atışı böyle kefil olduğum ürünlerden bahsetmek istedim. Hani bir tane ürün alayım ama ne alayım dediğinizde belki ihtiyacınız, yani işinize yarayacak bir video olur bu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlara mutlaka sizin de beğendiğiniz ürünleri yazmayı unutmayın. Çünkü ben gerçekten yorumları okuyorum ve bakıyorum, işte İrem şunu da deneyebilirsin, ben bunu çok seviyorum, şuna da bakabilirsin derseniz mutlaka da bakarım. Hani öyle de bir insanım. Ben de en azından indirimden o tarz ürünleri de almış olurum. Ben de indirimde boş geçmemiş olurum diyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.